Nolan sineması neden bu kadar büyüleyici? Filmlerini izlerken beyninizin yandığı o anları hatırlayın. İşte o anları yaratan Christopher Nolan sinemasına bir yolculuk yapıyoruz. Christopher Nolan, modern sinemanın dahi yönetmeni. Görkemli anlatım tarzı, görsel zekası ve izleyicileri büyüleyen hikaye anlatımıyla tanınıyor. Farklı bir bakış açısıyla hikaye anlatımı ve sinemaya getirdiği teknik yeniliklerle kariyeri boyunca izleyicileri büyülemeye devam etti. Bugün Nolan filmografisinin derinliklerine dalacak, filmlerinde kullandığı tekniklerden ve son filmi Oppenheimer ile yarattığı fırtınadan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Christopher Nolan 1970 yılında Londra'da doğdu. Sinema kariyerine çocuk yaşta çektiği kısa filmlerle başladı. 1998'de düşük bütçeli filmi Following ile dikkat çekti. Ancak Nolan 2000 yapımı Memento ile sinemaya çığır açan bir giriş yaptı. Geriye dönük anlatımıyla bu film hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de sinema dünyasına onun yenilikçi tarzını tanıttı. Zaman algısını ters yüz eden anlatımı ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. The Prestige yapımıyla hikaye anlatımındaki ustalığını pekiştirdi. Ancak onu küresel bir fenomen haline getiren film The Dark Knight oldu. The Dark Knight yalnızca bir süper kahraman filmi değil, aynı zamanda ahlak, kaos ve insan doğası üzerine yoğun bir sorgulamaydı. Heath Ledger'ın Joker performansı ve filmin görkemli yapısı onu sinema tarihine yazdırdı. Nolan'ın en bilinen eserleri arasında Batman üçlemesi, Inception, Interstellar ve Tenet yer alıyor. Nolan sadece hikaye anlatıcılığı değil, aynı zamanda görsel efekt kullanımı ve gerçek çekimlere olan bağlılığıyla da popüler kültürde derin bir iz bıraktı. Inception filminde rüya içinde rüya konseptiyle izleyicilere benzersiz bir sinema deneyimi sundu. Rüyaların gerçekliğiyle ilgili sorgulamalara iten film, büyük bir kesim tarafından hala sevilerek izleniyor. Interstellar, insanlığın geleceği ve uzayda hayatta kalma temalarıyla hem bilim hem de duyguyu bir araya getiren bir yapım. Hala favoriler arasında. Geçtiğimiz günlerde Timothée Chalamet, kariyerindeki en iyi filmin Interstellar olduğuna dair bir açıklama bile yaptı. Tenet yapımı ise zaman manipülasyonu temasıyla sınırları zorladı ve tartışmalar yarattı. Zaman manipüle edilebilir mi sorusunu soran film oldukça sürükleyici. Nolan'ın belki de en iddialı ama en tartışmalı filmi oldu. Bahsettiğimiz bu filmler arasında 2023 yılında Oppenheimer gibi güçlü bir yapım katıldı. Nolan, Oppenheimer için uzun süre araştırma yaptı ve filmde mümkün olduğunca gerçeğe sadık kalmaya özen gösterdi. Film, atom bombasını geliştiren fizikçi Robert Oppenheimer'ın hayatının merkeze alıyor. Atom bombasının etkilerini dramatik bir şekilde göstermek için CGI yerine pratik efektler kullanan bu film, Cillian Murphy'nin etkileyici performansıyla izleyicileri adeta büyüledi. Ancak bu yalnızca bir biyografi değil, etik, bilim ve insanlık arasındaki çatışmayı derinlemesine irdeleyen bir başyapıt. Bu yapım, Nolan'ın sadece görsel değil, aynı zamanda duygusal yoğunlukta da zirveye çıktığını kanıtladı. Ayrıca Oppenheimer'ın ahlaki çatışmalarını öyle bir şekilde sundu ki izleyiciler hem karaktere hayran kaldı hem de onun kararlarıyla sorgulamaya itildi. Oppenheimer filmi 96. Oscar ödül töreninde ise geceyi 7 Oscar ödülü alarak tamamladı. Christopher Nolan sinemada kullandığı teknikler ile diğer yönetmenlerden ayrılarak kendi sinema dilini oluşturuyor. Filmlerinde dijital efektleri minimumda tutarak pratik efektleri ve gerçek çekimleri tercih ediyor. Örneğin Inception'daki dönen koridor sahnesi tamamen pratik efektlerle çekildi. Hikaye anlatımını teknik ustalıkla birleştiren yönetmenin IMAX kameralarını sıkça kullanması, görsel detaylara verdiği önemi gösteriyor. Dunkirk filminde doğal ışığı tercih ederek izleyiciyi sahnenin içine çekiyor. Nolan, müziği hikaye anlatımında bir araç olarak kullanıyor. Hans Zimmer ve Ludwig Göransson gibi bestecilerle çalışarak unutulmaz soundtracklere imza atıyor. Zaman kavramı ile oynamak, Nolan'ın sinemada yapmayı sevdiği şeylerden biri. Memento, Inception ve Tenet gibi filmlerde zaman, bir araçtan öte filmin ana karakteri gibi. Nolan, bu filmlerde zaman kavramını merkeze alıyor. Filmlerinin çoğunda eşi Emma Thomas yapımcı olarak yer alıyor. Bu da çalışmalarının aile işbirliğiyle ilerlediğini gösteriyor.
İfade ettiğimiz tüm bu detaylara bakıldığında Christopher Nolan'ın bu denli eşsiz bir sinema diline sahip olması çok da sürpriz değil gibi görünüyor. Nolan yeni filminin hazırlıklarına çoktan başladı bile. Konusu hakkında birçok teori ortaya atılsa da film hakkında bildiğimiz tek şey kadrosunun Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya gibi güçlü oyunculardan oluşacağı bilgisi. Yeni filmiyle ilgili ilerleyen günlerde çıkacak haberleri ise heyecanla bekliyoruz. Nolan, sinemayı yalnızca bir eğlence aracı olarak görmez. O, izleyiciyi düşündürmeyi ve hissettirmeyi hedefler. Yaratıcılığıyla hem sinema dünyasında hem de izleyicilerinin zihninde yeni kapılar açar. Sinemanın hem görsel hem de entelektüel sınırlarını zorlayan Christopher Nolan, sinemaya getirdiği yenilikler ve hikaye anlatımındaki ustalığıyla bir neslin yönetmeni olarak anılacak. Sinemayı ileriye taşıyan bu deha, gelecekte de iz bırakmaya devam edecek. Peki sizin favori Nolan filminiz hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.